Merhaba arkadaşlar, ben uzman fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomun konusu benden defalarca istediğiniz gıdık eritme ya da bu bölgedeki yağları giderme videosu olacak. Bu video tamamen fizyoterapi ile ilişik, o bölgedeki kasları daha iyi çalıştırarak o bölgedeki yağları eritme üzerine olacak. Ya da o bölgeyi aslında biraz şekillendirme de diyebiliriz. Siz bana videoya başlamadan önce söylüyorum. Defalarca şunu soracaksınız. Biz bu egzersizlere ne kadar devam edelim? Açıkçası çalışmalara baktım. Bu konuyla ilgili nelere değinmişler diye. En az 4 hafta düzenli bir şekilde bu egzersizleri uygularsanız sonuç alabileceğinizi şimdiden söylüyorum size. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi birinci egzersizimizi göstererek videomuza giriş yapalım. Birinci egzersizimizde sizden istediğim öncelikle o bölgeyi biraz uyarmak olacak. Bunu nasıl yapacağız? Tabii ki ellerimizi kullanarak. Sizden istediğim bu şekilde ellerinizi kullanarak öne doğru gıdık bölgesini sıvazlamanız. Bu hareketi yaklaşık 1,5 dakika boyunca, yani 90 saniye boyunca tekrar etmenizi istiyorum. Tekrar göstereyim. Birazcık başımı bu şekilde yukarıya doğru kaldırdım. Böyle sanki yukarıya doğru çekiyormuşum, uzatmaya çalışıyormuşum gibi o bölgeyi biraz sıvazlıyorum. Tekrar şimdi konuşmadan gösteriyorum. Her seferinde biraz daha fazla alana dokunmaya çalışıyorum. Bu şekilde. O bölgede biraz kızarmalar meydana gelecek, hiç sıkıntı değil. O bölgede dolaşımı artırmayı hedefliyoruz. Bu şekilde sıvazlama hareketini dediğim gibi 90 saniye boyunca uygulayarak o bölgenin biraz dolaşımını etki ederek egzersizlere başlayacağız. İkinci egzersizimizde artık kasları aktif bir şekilde çalıştırmaya başlayacağız. Sizden istediğim şu: başınızı götürebildiğiniz kadar arkaya doğru götürmeniz. İlk etapta bu bölgeye biraz germe uygulayacağız. Uyarılmaya devam edecek. Başınızı yukarıya doğru götürdüğünüz noktada dilinizi damağınıza doğru bastırmanızı isteyeceğim. Ve o pozisyonda 10 saniye bekleyip tekrar başımızı eğip tekrar gevşek pozisyona döneceğiz. Şimdi gösteriyorum. Bıraktım. Dediğim gibi tepe noktaya gittiğinizde özellikle eğer dilinizi damağınıza doğru yapıştırırsanız bu bölgede çok yoğun bir germe hissedeceksiniz. Bu germe hissi dediğim gibi o bölgeyi aktive etmeye yarayacak bir germe hissi. Tekrar gösteriyorum. Birlikte yapalım isterseniz, siz de hareketi anlayın. Başınızı yukarıya doğru kaldırdınız. Ağzınızı kapatıp dilinizi damağınıza doğru bastırdınız. 10 saniye geçti, gevşek bıraktım. Bu egzersizi 5 kez tekrarlamanızı istiyorum. Yani gittiniz 10 saniye beklediniz, gevşek bıraktınız, biraz dinlendiniz 10-15 saniye, tekrar yaptınız. 5 defa bu şekilde tekrarlamanızı istiyorum. Sıradaki egzersizimizde çenemizi hafifçe öne çıkararak sağa ve sola dönmeye çalışacağız. Bu sayede bu sefer de bu şekilde hem bu taraftaki şu çalışmayan yağ birikintisinin çok fazla olduğu bölgeyi biraz çalıştırmış olacağız. Şimdi hemen gösteriyorum. Çenemi hafifçe öne çıkararak başlıyorum. Sonra sağa döneceğim önce. Yavaşça ortaya geldim. Biraz hareket izlerken komik, farkındayım ama inanılmaz etkili, yaparken anlayacaksınız. Şimdi tekrar çenemi öne çıkarıyorum ve sol tarafa doğru gidiyorum. Şeklinde dönüyorum. Sizden istediğim, şimdi bunu birkaç tekrar hiç durmadan yapacağım. En az 10 tekrar bu şekilde sağa ve sola dönüş egzersizini yapmanız. Eğer çene bölgesinde ağrı ya da hassasiyet varsa lütfen egzersizi yapmayın. Ama onun dışında bu egzersizi uygulamanız çok faydalı olacak. Tekrar gösteriyorum.
şeklinde egzersizi dediğim gibi en az 10 tekrarla uygulayabilirsiniz. Sıradaki egzersizimizde hem bu aslında buradaki ekleminizi aktive edecek hem de şu çenenin alt tarafını tutunan kasları aktive edecek bir egzersiz yapacağız. Bu egzersizimizde sizden istediğim ister çenenizi iki elinizle, ister sadece bir elinizin iç yüzüyle desteklemeniz. Daha sonra çenenizi aşağıya doğru ittirirken elinizle yukarıya doğru ittirip sabit bir kasılma elde edeceğiz. Ve o pozisyonda 5 saniye bekleyeceğiz. Sonra dinleneceğiz. Hemen göstermek istiyorum. Gevşek bıraktım. Yaklaşık bir 5-6 saniye bekleyeceğim. Tekrar aynı hareketi yapacağım. Birazcık çene açık pozisyondayken beklemek çok daha iyi olacak. Şeklinde bu egzersizde 10 tekrarla uygulayabilirsiniz. Bu egzersizi uyguladıktan sonra bu bölgede böyle bir sıkılaşma hissi yaşayacaksınız zaten. Bu bölgede çok yoğun bir çalışma hissini de yaşayacaksınız. Hiç endişe etmeyin. Eğer o bölgede biraz böyle yoğunluk hissediyorsanız bilin ki zaten hedefimiz bu bölgeyi çalıştırıp bu bölgede o yoğunluğu hissedebilmeniz. Unutmayın ki bu bölgede de biriken yağlar aslında birazcık tembellik, birazcık genetik faktörlerden dolayı oluşuyor. Bu egzersizleri düzenli yaparsanız o bölgedeki yağlardan kurtulmak da mümkün. Şimdi sizden istediğim son egzersiz var. Son egzersizimizde aslında biraz o bölgeye çalıştığı için teşekkür edeceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Sizden istediğim bu şekilde. Gıdınıza doğru ellerinizi yerleştirmeniz olacak. Sonra yavaşça yukarıya doğru alıp şakaklarımıza kadar bir sıvazlama egzersizi yapacağız. Bunu 10 defa yapacağız. Hemen gösteriyorum. Şeklinde bu egzersizi de uygulayabilirsiniz. Bu egzersizi özellikle yapmayı çok seviyorum. Çünkü bütün çene hattını, gıdı bölgesini, yanak bölgesini çok iyi çalıştıran, o bölgedeki dolaşımın arttığını gerçekten hissettiğim bir egzersiz. Evet arkadaşlar, bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Benim de yapmaktan son derece keyif aldığım ve gerçekten etkili olan egzersizler bunlar. Siz de her zaman söylediğim gibi düzenli bir şekilde bu egzersizleri uygularsanız gerçekten sonuç almamanız çok düşük olasılık diyebilirim. Videomla ilgili ya da egzersizlerle ilgili ya da genel olarak aklınıza takılan sorular varsa Instagram adresimi yine buraya bırakıyorum. Instagram'dan oluşturabilir ya da direkt yorumlar kısmından bana bırakabilirsiniz. Biliyorsunuz bütün yorumları yanıtlamaya çalışıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.